Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle son zamanlarda oldukça fazla yapılan file çanta yapımını paylaşacağım. İpim Periam'ın makrame ipi. Tığ numaramda 3. Şimdi çok fazla internette zincirle yapılmış file çantalar var. Bizde bir değişiklik olsun diye örümcekten yapacağım. Yani file kısmı örümcek olacak çantamızın. Bunun için şöyle başlıyorum zincir çekmeye. Şöyle şurada ipimde bir bozukluk var arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. 25 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir bakalım. Çünkü şu kısmını katlayıp kullanacağız. 25, 26, 27, 30 çekelim. 28, 29, 30. 30 tane zinciri çektim. Şimdi bir tane de dönüşte lazım olacak. Yani bunun üstüne 30 tane sık iğne yapabilmek için 31 tane zincirimi çektim. Şimdi örümcek yapmaya başlayacağız. Şurada örümceğin uzunluğunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Bence şöyle yeterlidir. İlmeğimi uzattım. Buradan ipimi aldım. Tekli olan ilmeğin içine giriyorum ve sıkıştırıyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Tekli ilmeğin içine giriyorum. 2 ilmeği birden çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tekli ilmeğin içine girdim ve ikisini birden çektim. Bu örümcek kısmını çantanızın boyu ne kadar olmasını istiyorsanız ikiye katlayarak ölçü yapın. Tabii ki yaparken, çünkü şöyle katlayacağız. Buradaki uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar bu örümcek kısmını devam ediyoruz. Bu şekilde 44 tane örümceği hazırladım. Şimdi diğer başta çektiğimiz gibi 30 tane de zincir bu tarafa çekiyoruz. Otuz zincirimi çektim. Şimdi bir tane de fazladan çekiyorum geri dönebilmek için. İlk zincire değil ikincisine batarak sık iğne yapıyorum. 3 oldu. 4. Buraya o 30 tane sık iğne hazırlayacağız. Yirmi dokuz ve 30. sık iğneyi yaptım. Şimdi tekrar örümcek yapmaya başlıyoruz. Bir tane zinciri çekip şuraya bir sıkıştırıyorum.
Yine aynı şekilde bir tane örümceği yaptım. Artık bundan sonra mesela buradan geri dönüşte 2 tane ile başlıyoruz. O yüzden 2 tane örümceğimi hazırlıyorum. Bu çantayı yaparken bir sıra bir tane ile bir sıra 2 tane örümcekle geri dönüş yapacağız. Şimdi bir iki tane örümceği hazırladım. Alttan bir tane şu yaptığımız sık iğneyi atlıyorum. Diğerine tam ortasına girdim. Şöyle birleştiriyorum ve bir tane de zincirle kilitliyorum. Tekrar ipimi uzatıyorum. Bir örümcek hazırladım. Bir tane daha hazırlıyorum. Alttan bir taneyi atlıyorum, ikinciyi. Ortasına girdim. Önce ikisini bir birleştiriyorum ve bir sık iğne zincirle de kilitliyorum. Tekrar bir örümcek, bir tane daha yapıyoruz. 2. 2 tane yaptıktan sonra bir taneyi atlayıp diğerine. Tam ortasına girdim. Önce birleştiriyorum, bir tane zincirle de kilitliyorum. Bir örümcek, bu da 2 tane, ikincisi. Bir tane atlıyorum, ikincinin ortasına birleştiriyorum ve bir zincirle de kilitliyorum. Bakın bu şekilde altlarda hep birer taneyi atlayarak devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar geldim. Burada bir tane kaldı. Şimdi ikili örümceğimi yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2. Bu bir taneyi atlıyorum. Çektiğimiz zincirin tepesine 30 tane sık iğne yapacağım. Üç. Bu da 30. sık iğnem. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şimdi hemen dibine değil bir sonrakine batarak şu çektiğimiz zincir birinci sık iğnemiz, bu da 2. Yine 30 tane sık iğnemizi buraya, yani burası çantamızın ağız kısmı. Bu sık iğneleri tamamlayacağız. Bu kısım tamamen hep sık iğneden oluşacak. Şimdi 30 tane sık iğneyi hazırladım. Örümcek kısmına geldik. Gelirken bir iki tane örümcek yapıp sık iğne yapmıştık. Bu sırada önce bir tane zincirimi çekiyorum. Bir örümcek yapıp, yani tekli yapıyorum. Buranın ortasına batıyorum. Ve bir zincirle kilitliyorum. Diğer taraftan gelirken hep ikişer tane örümcek yapıp sık iğneye geçeceğiz. Fakat geri dönüşlerde birer tane. Yani bu sıranın sonunda da bir tane yapacağız. Şimdi ikili örümceklere devam ediyorum. İpimi uzattım. Tekliği alıyorum ve birleştiriyorum. Burada gördüğümüz, bakın burası birleşmiş yer zaten. Şu boşta kalmış olan tepelere yapacağız. Birleştiriyorum. İkisini bir çekip bir tane de zincirle kilitliyorum. Tekrar örümcek hazırlıyorum.
Ve buradakinin tepesine giriyorum. Bir zincirle kilitliyorum. Bak, buralar zaten bir alt sırada birleşmiş olan yerler. Şu boşta kalan tepeleri ekleyerek sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. 2 taneyi yaptım. Buradaki tepeye batıyorum. Bir zincirle kilitledim. Şimdi sık iğneye başlarken diğer başta yaptığımız gibi bitiminde sadece bir tane örümcek yapıp 30 tane sık iğnemizi tamamlıyoruz. ...29. sık iğnem. Bakın şu kenarlarda geri döndüğümüz yerler var. Oralardan mutlaka alalım ki kenar yerimiz düzgün çıksın. Şurası dümdüz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Hemen dibine değil, bir sonrakine başlıyorum. 30 tane sık iğneyi tamamlıyorum. Evet, sık iğneleri tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum önce. Daha sonra geri gelişte tek yapmıştık. İlk başta ve sonunda. Bu sırada 2 tane örümcekle başlayacağız. Bir tane yaptım. İkinciyi de tamamladım. Buradakinin tepesine gideceğiz. Bakın burası alt sırada birleştirme yaptığımız yer. Yani şu boştaki tepelere yapacağız hep. Yani bir sıra, bu sıra giderken 2 örümcekle başlıyoruz. Geri gelirken de başta ve sonda birer tane örümcek yaparak devam edeceğiz. Kenarlardaki sık iğnemizde 30 tane. Ben şimdi şöyle bir 2 tane yapayım. Çantanın ebatını da göstereyim. Dediğim gibi yani bu örümcek sayısını ilk başlarken 44 ile başlamıştık. Siz daha büyük yapmak isterseniz mesela 54 falan da yapabilirsiniz. Aradaki örümceklerimiz hep ikişerli arkadaşlar. Yani önce bir taneyi yapıyorsunuz. Bir tane daha yaptıktan sonra tepe noktasına birleştiriyorsunuz. Bakın şöyle ebatını da göstereyim. Başlayacak arkadaşlar buradaki ebata göre ayarlayabilirler. Bitince santim olarak da vereceğim. Yani çantanın burası sap kısmı, burası da file kısmı. Bakın bitince çok güzel, çok şık bir file çantamız olacak. Birinci ipimiz arkadaşlar yarısını hemen hemen yarıyı da geçmiş olabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra yapmış. Şimdi kalan ipim bir sırayı tamamlamadığı için şu sık iğne kısmında ip eklemek istiyorum. En çok bu ipleri eklemelerde takılıyor arkadaşlar.
Onun için onu göstermek istedim. Bakın örgümüz de bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada ip eklerken eğer kalan ipimiz bir sırayı yapmayacaksa şöyle ipi kesiyorum. Biten ipimle bir ilmek çıkardım. Bırakıyorum. Yeni ekleyeceğim ipi alıyorum. Onda da yine şöyle bir pay bırakıyorum. Ve kapatmasını yeni bağladığım iple yapıyorum. Bakın burada 2 tane ipimiz var. Şimdi bunları içinde yürüterek hani hiç düğüm yapmadan devam edeceğiz. Son sık iğnemi yaptım. Şimdi şu görünen kısımları şöyle kesiyorum. Ve bu filoş makreme olduğu için sökülmeye çok müsait uç kısmından. Şöyle hafiften bunları yakıyorum. İçinde kaybolacaktır bunlar. Şimdi örneğime devam ediyorum. Şuraya yapacağım için sadece bir zincir çektim. Tek örümcekli sıradayım. Ve devam ediyorum. Dediğim gibi bu kenar bir tane ile başladıysa bir tane ile bitecek. Bir dahaki sıra kenarlarda 2 örümcek yapılacak. Sonu da 2 örümcekle bitecek. Evet, yine aynı şekilde çantamı örmeye devam ediyorum. Yeni ipimizi de eklemiş olduk. İplerimiz 100 gram, ikinci ipi bağladım arkadaşlar. Bu şekilde bakın, hiç düğümümüz de yok. Şimdi çantamızı tamamlayana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Örümcek sırası olarak şöyle kafes olarak 30 tane kafes olacak şekilde ördüm. Şöyle santim vereyim. Yani açmadan hiç düzgün tutuyorum. 34 santim. Şu çanta ağız kısmında şey yapayım, 13 santim kadar ördüm. Yani şöyle katladığımız zaman bence şu ebat yeterlidir. Şimdi bunun yanının eklemelerini yapacağız arkadaşlar. Sık iğne ile buraya kadar geldim. Şimdi burada 1 ve 2 tane kafesi sık iğne olarak gidiyorum. Örümcek yaptığımız yerin sadece 2 tanelerini alıyorum. Dört tane sığdı. 1 2 3 4 tane de buraya yaptım. Şu araya bir tane yapıyorum. Şimdi
2 tane kafesi sık iğne olarak geldim. Karşı taraftan da 1-2 tane kafesi bırakıyorum. Şu tepelere ekleyecek şekilde yine örümcek yapacağım. Yani bir buradan bir bu tepelere, karşı tarafına. Çantamızı şöyle ikiye katladım. Buranın tepesine yapıyorum. Bir zincir çekip uzatıp bir örümcek yapıyorum sadece. Bir tane yaptıktan sonra tam karşıda 1-2 taneyi bırakıyorum. Üçüncünün tepesine eklemesini yapıyorum. Ve bir tane zincir çekip yine örümcek yapıyorum. Bu sefer önümdeki parçanın tepe noktasına. Yani birer tane örümcek yaparak karşılıklı ekliyoruz. Evet, karşıdaki parçaya geçiyorum. Buradan bir tane ekliyorum. Ve bir tane de buradaki. Bakın bu arada da örümceklerimiz çıkıyor. Bir tane örümcek yaptıktan sonra karşıdaki parçanın eklenecek yerine batıyorum. Ve bir örümcek yapıyorum. Buradaki parçayı. Yani karşılıklı bir sağdaki parçadan bir soldaki parçadan alarak birer örümcekle birbirine ekleme yapıyoruz. Sonuna geliyorum. Bu buradaki parçayı ekledim. Karşıda bir tane var. Ve bir tane daha yapıyorum. Bu arada tek bir tane örümceğim kaldı. Ona da eklemesini yapıp bakın yan tarafları da bu şekilde olmuş oldu. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Ve bu tarafın sık iğnesini yapıp
Şöyle devam edeceğiz arkadaşlar diğer tarafa kadar. Şimdi şuraya ipimi bağlıyorum. Yine bu kenarda da bir iki tane kafesimizi sık iğne olarak gideceğiz. Bir tane tepeye yaptım. Pardon. Dört tane birine, dört tane diğerine, ve ikinci kafesi de yapıyorum. Ve buradaki sık iğnenin kenarından diğer ekleyeceğimiz yere kadar şu iki tane kafeste sık iğne yapıp eklemeye başlayacağız. Yani bu şekilde bütün bu ağız kısmındaki yeri sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet, böyle devam edelim. Diğer tarafı da aynı şekilde ekleyelim. Çantamızın eklemesi bitmiş olacak. Buradan başladım. Sık iğne ile iki tane kafeste yaptım. Şimdi bu tarafın eklemesinde başlangıcını göstereyim. Bir tane örümcek yaptıktan sonra karşı tarafın kenarından bir iki tane kafes bırakıp üçüncüye eklemesini yapıyoruz. Bir tane örümcek yaptım. Bu sefer öndeki parçanın tepe noktasına battım. Eklemeyi yaptım. Yani böyle karşılıklı ekleyerek bu tarafı da bitirelim. Şu kalan diğer kenarında sık iğnelerini gittim. Çantamız hazır oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Şimdi sap kısmını dileyen arkadaşlar, şimdi ben bunu böyle kıvıracağım içine doğru. Sapımız böyle olacak. Dileyen arkadaşlar direkt hiç örmeden şöyle hazır ahşap saplar var. Onlardan geçirebilir. Fakat ben bu daha rahat taşınsın diye şöyle sap ördüm arkadaşlar. Dantel Angles modelinden. Bunun yapımını da göstereceğim şimdi. Dileyen bunu birbirine dikeceğim. O kısma geçeceğiz. Dileyen böyle kendinden de sap yapabilir. Şimdi ben bunun yapımını da göstereyim. Şimdi ipimizden biraz pay bırakıyorum ki, bir de bu ipin piloş olduğu için arkadaşlar çok sökülüyor gidiyor. Yani attığınız bütün düğüm yerlerine mutlaka uçlarını yakın. Şimdi dikmek için şöyle bir pay bırakıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir değil, ikinciye bir tane sık iğne yaptım. Geri dönüyorum. Bu yaptığım sık iğnenin şu araya giriyorum.
İkisini bir alıyorum. Şimdi çeviriyorum. Artık bundan sonra şu kenarlarda 2 tane ipimiz var arkadaşlar. Bu ilk başı olduğu için biraz zor oluyor. Daha sonra kolaylaşıyor. İkisine birden giriyorum. Çeviriyorum. Bunu da sadece hep aynı yöne çevirmeye dikkat edin. Kenardaki 2 ilmeğe birden girdim. Alıyorum. İkisini birlikte. Tekrar çeviriyorum. Bu kenardaki 2 ilmeğe girdim. Çeviriyorum. İlk bir iki sıra zor oluyor ama daha sonra çok kolaylıkla bu şekilde yapabiliyorsunuz. Çeviriyorum. Kenardaki 2 ilmeğe birden. Bu şekilde istediğiniz ebat olana kadar devam ediyoruz. Ben şöyle şu kenarlarda 90 tane böyle kenar çıkıntısı olana kadar ördüm. Dediğim gibi yani bunu istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde düzeltiyorum. İğneye taktım arkadaşlar. Şu iki ucu birbirine ekleyeceğim. Aslında ipi kopardıktan sonra dikmeye karar verdim. Yani tığınızdayken ipiniz birbirine ekleyebilirsiniz. Bu iplerin ucuna düğüm atmıştım sökülmesin diye arkadaşlar, onları kesiyorum. Evet, bu şekilde birbirine ekledik. Şimdi sapımı içine koydum arkadaşlar, şöyle katlıyorum. 10 tane sık iğneyi şöyle içeri doğru katladım. Ve bunu şimdi dikeceğim. İlk aynı sıradan gitmeye çalışarak böyle.
Çantamız bitti arkadaşlar. Şimdi şu sap kısmına bakın, içi de oldukça iyi, ferah oldu. Şimdi bu sap kısmının olduğu yeri, şu kısmına dileyen arkadaşlar yani boncuklarla, herhangi bir incilerle süsleyebilir veya tuhafiyelerde şöyle süsler satılıyor. Yani bu kısımları da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın, hatta şöyle ben püsküllü bir süsüm vardı. Yani bu tamamen size kalmış. İsteyen böyle sade olarak kullanır. İsteyen de böyle süsler takabilir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.